Bilim İngi'den herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte 16. yüzyılın sonlarına, 1584 yılına gidiyoruz ve ünlü İngiliz kaşif Walter Raleigh'in Kuzey Amerika'da bir koloninin sır dolu kayboluşunu inceleyeceğiz. Walter Raleigh kimdir? Sir Walter Raleigh, İngiliz kaşif, asker ve şairdir. İngiliz-İspanyol savaşlarına gösterdiği liderlikle bilinir. Amerika'nın keşfi ve patatesin tanıtılmasında etkili olmuştur. Politik zorluklar ve hapisle geçen son yıllarında vefatından önce The History of the World eserini yazdı. Renkli kişiliğiyle İngiliz tarihine damgasını vuran Walter Raleigh, ihanet suçlamaları nedeniyle idam edildi. Walter Raleigh'in büyük planı. 1584 yılında kaşifimiz Walter Raleigh, Kuzey Amerika kıyılarında yerleşim yerlerini bulmak ve İngilizler için yeni bir dünya keşfetmek istedi. Bu heyecan verici macerada Philip Amadeus ve Arthur Barlow liderliğinde henüz bilinmeyen kıyılara bir ekip gönderdi. Amadeus ve Barlow liderliğindeki ekip Kuzey Amerika'nın hikayelerde hep ürkütücü bilinen güzel kıyılarını keşfetti. Hayvanlar, bitkiler ve hatta iki yerliyle tanıştılar. Döndüklerinde yanlarında bir sürü ilginç şey getirmişlerdi. Getirdikleri şeylerden biri de patatesti. Bu etkileyici keşiften sonra Kraliçe 1. Elizabeth onuruna bu topraklara Virginia adı verildi. Raleigh bu adı alarak kraliçeden 10 yıllığına koloni kurma izni aldı. Ancak bu koloniyi kurmazsa izin iptal olacaktı. Raleigh ve kuracağı koloni için işte burada olaylar karışmaya başlıyor. Hem Kraliçe Elizabeth hem de Raleigh bu koloninin sadece yeni yerler keşfetmekle kalmayıp aynı zamanda Amerika'nın zenginliklerini getirecek bir kapı olmasını ve İspanyolların kolonilere karşı bir savunma üssü olmasını istiyordu. 1585 yılında Sir Walter Raleigh'in önderliğindeki ilk göçmen grubu Amerika kıyılarına ayak bastı. Ancak işler burada başta planladığı gibi gitmedi. Nisan 1585'te yola çıkan sadece erkeklerden oluşan bu göçmen grubunun çoğunluğunu İrlanda'da İngiliz egemenliğini tesis etmek için savaşa katılmış emekli askerler oluşturuyordu. Grubun başkanı Sir Richard Grenville bölgede keşifler yapmış ve ardından İngiltere'ye dönme emri almıştı. 29 Temmuz'da Amerika kıyılarına varan göçmenler, gemilerden birinin korkunç bir şekilde karaya oturarak parçalanması sonucu yiyecek stoklarının büyük bir kısmını kaybettiler. Bu olay koloni kurma planlarını epeyce zorlaştırdı. Grenville zor duruma rağmen 1586 Nisan'ında daha fazla insan ve yiyecekle dönmeyi vaat etti ve bir grup insanı Roanoke adasının kuzey ucuna bırakarak Amerika'dan hızlıca ayrıldı. Ancak bırakılan grup için sorunlar bitmek bilmedi, devam etti. Yiyecek kıtlığı, yerlilerle anlaşmazlıklar ve Grenville'in vaat edilen zamanda dönmemesi göçmenleri zor durumda bıraktı. İngilizler Grenville'in yönlendirmesiyle Amerika'dan dönmekte olan Sir Francis Drake'in yanına gitmeye karar verdiler. Grenville Amerika'ya 2 hafta sonra ulaştığında koloniyi metruk halde buldu. İngiliz varlığını devam ettirmek ve Raleigh'in Virginia'da koloni kurma iznini sürdürmek adına 15 kişiyi adada bırakarak kendisi İngiltere'ye dönmeye karar verdi. 1587 yılında Raleigh, arkadaşı denizci ve ressam John White'ı 121 kişilik bir göçmen grubunun başkanı olarak gönderdi. Bu grup, önceki 15 kişilik ekibi bulma göreviyle de görevlendirildi. Ancak maalesef hiçbir iz bulamadılar. Yerli biri, önceki ekibin bilinmeyen bir saldırıya uğradığını, ancak 9 kişinin kurtulup kaçtığını anlattı. Göçmenler, 22 Temmuz 1587'de Roanoke adasına ulaştı. John White'ın kızı 18 Ağustos'ta Amerika'da doğan ilk İngiliz olan Virginia Dare'ı dünyaya getirdi. White, başından beri aralarında sorun olan kıtanın yerleriyle olan ilişkilerini düzeltmeye çalışsa da sorunlar çözülemedi. Endişelenen göçmenler White'ı İngiltere'ye dönerek yardım getirmesi için ikna etti. White, 116 kişiyi adada bırakarak Amerika kıyılarından ayrıldı. White'ın torunu Virginia Dare da bırakılanlar arasındaydı. 16. yüzyıl yapımı gemiyle kışın dev dalgaların arasında Atlantik Okyanusu'nu geçmek White'in gemisi için korkunç derecede zor oldu. Geminin boyutu, kaptanların tutumu ve İspanya ile devam eden savaş nedeniyle White'ın dönüşü tam 2 yıl gecikti. Gizemli kayboluş. White, 18 Ağustos 1590 yılında adaya yardım etmek için tekrardan döndüğünde koloniyi enkaz halinde buldu. Yaklaşık 90 erkek, 17 kadın ve 11 çocuktan oluşan göçmen grubu ardında hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolmuştu. White göçmenleri bulamamanın acısıyla Roanoke kıyılarını terk etmek zorunda kaldı. Bu olay tarih boyunca çözülemeyen büyük bir gizem olarak kaldı ve Roanoke'un ardında bıraktığı soru işaretleri hala cevapsız. Sir Walter Raleigh'in Amerika'daki çabaları Roanoke'un kayıp kolonisiyle ardında
hala çözülememiş sonsuz bir gizem bıraktı. Kayıp koloninin akıbeti. Değerli bilim ilgi takipçileri, esrarengiz şekilde kaybolan koloninin akıbeti hakkında olasılıkları gelin birlikte tartışalım. Varsayımlar ve görüşler bir yana, gerçeklerin ne olduğunu keşfetmek için hadi birlikte yol alalım. İddia ve teorilerden birincisi asimilasyon ve dağılım teorisi. Bazıları göçmenlerin yerli kabilelerle karışıp asimile olduklarına inanıyor. Yıllar sonra bazı İngilizlerin farklı yerli kabileler arasında bulunduğuna dair söylentiler ortaya çıktı. Ancak bu net bir kanıt olmaksızın dolaşan bir hikaye olarak kaldı. İkinci olarak dönme denemesi ve hayatlarını kaybetme ihtimalleri. Diğer bir görüşe göre göçmenler adada beklemekten vazgeçip İngiltere'ye dönmeye karar verdiler. Ancak bu deneme sırasında kayboldular ve hayatlarını kaybettiler. Üçüncü iddia ise epey ürkütücü. Yamyamlık iddiaları. Arkeolog Lawrence Steger, göçmenlerin Kızılderili yamyamlar tarafından yenmiş olabileceğini öne sürmüştü. Göçmenlerin daha önce de o bölgenin yerlilerinin yerleşim yerlerine yerleşmeye çalışan bu koloni ile yerlilerin arası epey gergin olması bu iddiayı güçlendirse de bu iddiayı kesinleştirecek herhangi bir sonuç bulunamadı. Belki Roanoke Adası hakkında iddialar tükenmeyecek, ancak videomuz İspanyol katliamı iddiaları ile son bulacak. Bazıları ise göçmenlerin İspanyollar tarafından öldürüldüğünü düşünüyor. Ancak bu iddia da biraz zayıf. Çünkü İspanyol kaynaklarında White'ın kolonisinden kayıp İngilizleri aramaya dair bilgiler kaybolduklarından tam olarak 10 yıl sonra çıktı. Her ne kadar bu teoriler arasında birçok belirsizlik olsa da Roanoke'un kayıp kolonisi tarihsel bir gizem olarak kalmaya devam ediyor. Belki bir gün bu sırlar tamamen aydınlanacak. Ancak şu an için Roanoke Adası kayıp koloninin akıbeti hakkında tüm gerçekleri içinde bir yerde saklamaya devam ediyor. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, tarihin ışığında bilim ilgiyle kalın.